Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda elinizde bulunan parça iplerle sonbahar ev dekorasyonlarınızda kullanabileceğiniz tığ işi meşe palamutlarının yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Bir önceki videomda meşe palamutu yapraklarının yapılışını anlatmıştım. Bu yapraklara ulaşabilmek için videomun açıklamalar bölümündeki birinci video linkini tıklayabilirsiniz. Ve sonbahar ev dekorasyonlarınızda hem yaprak hem de palamutları birlikte değerlendirebilirsiniz. Desenin yapılışında 5 katlı orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2.20 milimetre ile palamutları yapacağız. İsterseniz 2.5 ya da 2.75 milimetre tığ da kullanabilirsiniz. Tığ numarasını büyüttüğünüz zaman meşe palamutlarının da ebatı büyüyecektir. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden palamutların yapılışına başlayalım. Palamutların yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. Bir zincir ve halkanın içerisine 5 tane sık iğne yapalım. Halkanın ipini sıkıştıralım. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, altta yapmış olduğumuz 5 sık iğnenin her birinin tepesine 2 tane sık iğne yaparak 10 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı kayma dikişini yapmış olduğumuz ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 1 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 1 sık iğne. Ve bu sırada çift tek çift tek sık iğne yaparak toplam 15 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, altta yaptığımız tüm sık iğnelerin tepesine bir sık iğne yaparak toplam 15 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir ve 15 sık iğne yaparak deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz. Sihirli halkadan sonra toplam 9 sıra olana kadar 15 sık iğne yaparak devam edelim her sırada. Sihirli halkadan sonra toplam 9 sıra ördüm arkadaşlar. Burada sihirli halkayı yaparken kalan ipi kesebiliriz. Ve 9. sıradan sonra azaltma yapacağız. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesine sık iğne ve öndeki ilmekleri kullanarak yan yana 2 sık iğnenin ön ilmeklerini tek ilmeğe düşürelim ve ikisini birlikte kapatalım. Sonraki ilmeğin tepesine tekrar sık iğne. Sonraki 2 sık iğnenin ön ilmeklerini alarak azaltma yapalım. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma yaparak ilmek sayısını 10'a düşüreceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 tane sık iğne kaldı. Bu 2 sık iğnenin de ön ilmeklerini kullanarak azaltmayı yapalım.
İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Ve yapmış olduğumuz bu desenin içini elyaf ile dolduralım. ...11. sırada azaltma yapmaya devam edeceğiz. Bu kez her iki ilmeği azaltarak yapacağız ve ilmek sayısını 5'e düşüreceğiz. Bir zincir yapalım. Kayma dikişini yapmış olduğumuz ilmeğin ön tarafı ve sonraki sık iğnenin ön tarafına alarak kayma dikişini yapalım. Pardon, azaltmayı yapalım. Sık iğne yapmadan sadece bu şekilde sırayla her iki ilmeği azaltarak devam edeceğiz. Sıranın sonunda bakın yine 2 tane sık iğne kaldı. Bu 2 sık iğnenin de ön ilmeklerinden azaltmayı yapalım. Ve yapmış olduğumuz ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra da ipi keserek palamutun iç kısmından gizleyelim. Şimdi palamutun şapkası için ben koyu yeşil renk ile devam edeceğim. Siz istediğiniz sonbahar renklerinin tonları ile kombinleyebilirsiniz arkadaşlar. Palamutun şapkası için sihirli halka yaparak başlayalım. Ve bir zincir yaptıktan sonra halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapalım. Halkanın ipini iyice sıkıştıralım ve ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, altta yapmış olduğumuz 6 sık iğnenin her birinin tepesine 2 adet sık iğne yaparak toplam 12 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı kayma dikişini yapmış olduğumuz ilmeğin tepesine 2 tane sık iğne. Yan yana 3 tane sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Ve yan yana 3 sık iğne. Çift 3 tek, çift 3 tek yaparak toplam 15 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, alttaki tüm sık iğnelerin tepesine bir sık iğne yaparak toplam 15 tane sık iğne yapalım. Ve 15 sık iğne yaparak palamutta olduğu gibi deseni yukarıya doğru kaldırmaya devam edeceğiz. Sihirli halkadan sonra toplam 6 sıra olana kadar 15 sık iğne her sırada yapmaya devam edelim. Sihirli halkadan sonra 6 sıra yaptık ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ipi burada keselim. İlk sık iğne tepesinden gizli birleştirme yapalım.
palamutun şapkasını da yaptık ve burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek 2 tane palamut ve 2 tane palamut şapkası oluşturalım. Palamutun şapkasını yaptığımız renk ile şimdi sap çalışmasını yapalım. Yaklaşık 20-23 santimetre kadar ip bıraktıktan sonra ilk düğümü atalım. Şimdi kordon çalışması yapacağız arkadaşlar. Düğümü attıktan sonra alt tarafta bırakmış olduğumuz ipi tığın üzerine alalım ve zincir yapalım. 1. Bu şekilde toplam 9, 10 ya da istediğiniz sap çalışması kadar zincir yapabilirsiniz. Toplam 10 tane zinciri yaptıktan sonra bir zincir yapalım. Yine bir miktar ip bırakarak ipi keselim. Zincirin sağ ve sol tarafında bu şekilde 2 tane ip olması gerekiyor arkadaşlar. Zincirin yapmış olduğumuz kordon çalışmasının ön yüzünü çevirelim ve birinci ipten şapkanın sihirli halka boşluğundan geçirelim. Şapkanın iç kısmından da düğüm yaparak buraya sabitleyelim. Bunu bu şekilde çekiyoruz. Bakın şapkadaki sihirli halkada bulunan ip ile kordondaki ipi birbirine bağlayalım. Meşe palamudu ile sapın bir tanesini bu şekilde monte etmiş olduk. Şimdi diğer ip ile ikinci palamutun şapkasına da aynı işlemi tekrar edelim. Bu şekilde uç noktaya gelene kadar ipi çekelim. Şimdi şapkaların iç kısmını yapıştırıcı ile doldurarak yapmış olduğumuz palamutları bu şekilde içeriye doğru yapıştıralım ve bitiş noktasının iç kısma gelmesine özellikle dikkat edelim. Evet, palamutları görmüş olduğunuz gibi bu şekilde tamamlamış olduk. Videonun başında göstermiş olduğum palamut yapraklarının üzerine de bu şekilde yapıştırarak farklı dekorasyon fikirleri üretebilirsiniz arkadaşlar. 2 tane yaprağın ortasına ya da tek yaprağın ortasına. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.